Ejderhaların Yükselişi 3. sezon Part 2'nin finali Ninjago'daki her şeyi değiştirdi. Element güçlerinin dengesi bozuldu. Kaynak ejderhaları ikiye bölündü ve ninjalar birbirinden ayrıldı. Peki bütün bunlar ne ifade ediyor? Bu videoda finalde neler yaşandığını, ninjaların güçlerinin neden bozulduğunu ve gelecek sezonda bizi nelerin beklediğini ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olduğunuzdan ve videoma like attığınızdan eminseniz, haydi videomuza geçelim. Kısa bir hatırlatma yapmam gerekirse Part 2 finalinde ninjalar, Odakark ejderhasını uyandırınca kaynak ejderhaları arasında büyük bir anlaşmazlık çıktı. Bazı ejderhalar ölümlülerin Ark ejderhasını uyandırmasını desteklerken, diğerleri buna tamamen karşıydı. Ninjalar finalde Thunderfang'i Ark ejderhası sayesinde yendiler. Böylece Ark ejderhası geldiği yere geri döndü. Bunun sonucunda kaynak ejderhaları konseyi ikiye bölündü. Şu anda 6 kaynak ejderhasından 3'ü taraf değiştirmiş durumda ve aralarında bir iç savaş başladı. Bu savaşın en büyük etkisi Birleşmiş Diyarlardaki element güçlerinin dengesinin bozulması oldu. Çünkü kaynak ejderhalarının birbirinden ayrılması, aktardıkları element enerjisini de kötü yönde etkiledi. Bunun sonucunda ninjalar tuhaf baş ağrıları çekmeye başladılar. Eren'in bir element gücü olmadığı için bu ağrıları yaşamaması, bize sorunun doğrudan element güçleriyle ilgili olduğunu gösteriyor. Anlaşılan o ki ninjalar Odakark ejderhasını uyandırınca bazı kaynak ejderhaları bundan rahatsız oldu ve bütün element ustalarının güçleri bozuldu. Bu olaylar sırasında geçit kapıları da arızalandı ve ninjalar birbirinden farklı diyarlara ışınlandı. Finalde gördüğümüz kadarıyla ninja ekibi şu anda 5 farklı takıma ayrılmış durumda. Cole bulucularla birlikte Manastır'da kaldı. Zane ve Pixel'ın ise nerede olduğunu henüz bilmiyoruz. Peki geri kalanlar nereye gitti? Diğer ninjalar daha önce hiç görmediğimiz yeni manastırlara gönderilmiş olabilirler. İnternette kısa bir araştırma yaptığımda bu 3 manastırın ormandaki manastır, düzlükteki manastır ve karanlık manastır olarak adlandırıldığını gördüm. Lloyd ve Eren kendilerini büyük ağaçlarla kaplı ormanlık bir alanda bulduklarına göre büyük ihtimalle ormandaki manastırdalar. Sonra Frek ve Whitefire ise dümdüz bir arazide, arka planda hiç bitmeyen bir gün batımının olduğu bir yere gittiler. Burası da büyük ihtimal düzlükteki manastır. Son olarak Kai, Nia ve Jay de muhtemelen karanlık manastıra gittiler. Burası ise oldukça karanlık ve gizemli bir yer. Bu yeni diyarların nerede olduğunu daha iyi anlamamız için ninjaların gittiği yerleri tek tek ele alalım. İlk olarak Lloyd ve Eren'dan bahsetmek istiyorum. Finalde kendilerini ormanlık bir bölgede buldukları için benim aklıma şu 3 teori geldi. Birincisi Dünya Ormanı. Diyarın görünüşü bence Dünya Ormanı'na çok benziyor ve Lloyd'un elementinin kaynağı ormanlar olduğu için bu olasılık çok mantıklı. İkincisi Chima yani Whiteness. Bu diyarda da Ruhlar Ormanı adında büyük bir orman olduğunu düşünürsek burası da gayet mantıklı. Ancak Ruhlar Ormanı daha çok karanlık bir atmosfere sahip. Lloyd ve Eren'in gittiği yer ise yemyeşil ağaçlarla dolu olduğu için buraya tam olarak uymuyor. Üçüncüsü ise Dönülmez Ülke. Bazı kişiler Lloyd ve Eren'in Dönülmez Ülkede olduğunu düşünse de ben oraya pek benzetemedim. Sonra Frek ve Whitefire'a gelince bu takım kesinlikle 2. sezonun sonunda Gölge Dojosu'nun ışınlandığı yere çok benzer bir diyara gönderildiler. Burası her zaman gün batımında gibi görünüyor ve muhtemelen 3 bilinmeyen diyardan birisi. Kesin olarak doğrulanmasa da birçok Ninjago hayranı gibi ben de buranın aynı yer olduğunu düşünüyorum. Kai, Nia ve Jay ise oldukça karanlık ve gizemli bir yere düştüler. Etraftaki tuhaf sarmaşıklarla birlikte havanın ne kadar karanlık olduğunu gösteren kırmızı bir ışıklandırma var. Burası muhtemelen canavarlar diyarı ya da çılgınlık diyarı. Ama ben en çok canavarlar diyarı olabileceğini düşünüyorum. İlk başta zaten canavarlar diyarını 2 defa görmedik mi diye düşünebilirsiniz. Evet öyle ama bence canavarlar diyarı özellikle bu 3 karakterle birlikte hala keşfedilmeyi bekleyen bir yer. Canavarlar diyarı konsepti bugüne kadar Ninjago Legends ve bir mini seride kısaca işlendi. Ama bence potansiyeli göründüğünden çok daha yüksek. 2026 yılı için çıkan set görsellerinde Asit Canavarı, Toprak Canavarı ve Mutant Canavar adında 3 tane yeni minifigür karşımıza çıktı. Bu kötü adamlar muhtemelen sezonun ana kötülerinden biri olacak. Bütün bunlardan dolayı 4. sezonda Canavarlar Diyarı'nın tekrar karşımıza çıkma ihtimali çok yüksek. Özellikle Kai, Nia ve Jay'in buraya dönmeleri çok anlamlı olur. Çünkü takımda anılarını kaybetmiş olan Jay var. Kendisi 2. sezonda kötü birine dönüşerek iyiliğini paramparça etmişti. 4. sezonda eski anılarını hatırlayıp iyiliğini yeniden kazanabilir. Kai ise muhtemelen Canavarlar Diyarı'nda yaşadıkları yüzünden travmatik anılara sahip. Belki bu sayede Kai'ın 2. sezonda gördüğü vizyonun ne olduğunu da öğrenebiliriz.
Umarım 4. sezonda bu konuları aceleye getirmezler ve bu diyarlarda en az 3-4 bölüm geçirirler. Bütün bunların yanı sıra element güçlerinin durumuyla alakalı bir gizem de var. Neyse ki Ninjago'nun senaristi Chris White bu konuda bize önemli bir ipucu verdi. Sosyal medyada bir kullanıcının sorusuna verdiği yanıtta, kaynak ejderhalarının element güçlerinin enerjisini kesebileceğini, ancak bazı şeylerin bu enerjiyi bir pil gibi depolayabileceğini açıkladı. Bu element ustalarının güçlerinin tamamen yok olmadığını, sadece kaynak ejderhalarından gelen yeni enerjilerin kesildiğini gösteriyor. Yani ninjalar bu depolanmış enerjiyi güçlerini geçici olarak geri kazanmak için kullanabilirler. Bu teori özellikle Lloyd'un durumuyla alakalı. Kendisi ve Eren yaşam elementiyle bağlantılı olabilecek bir ormana gittiler. Senaristin bazı ağaçların kaynak ejderhası enerjisiyle bağlantılı olduğunu söylemesi, bu ormanın Lloyd'un gücü için bir enerji kaynağı olabilme ihtimalini güçlendiriyor. Bu durumda 4. sezonda ninjaların kendi element güçleri için bu enerji kaynaklarını bulmaları gerekecek. Örneğin Cole'un toprak, Jay'in ise yıldırım enerji kaynağını bulması gerekebilir. Bu noktada karşımıza iki olasılık çıkıyor. Ejderhaların Yükselişi'nin yazarlarından biri olan Glenn Lake'ın 3. sezon Part 2'nin çıkmasına son bir hafta kala kaynak ejderhalarının hangi element güçlerini kontrol ettiğini açıkladı. Hangi ejderhanın hangi elementlere bağlantılı olduğunu merak ediyorsanız videoyu durdurup ekrandaki tabloya bakabilirsiniz. Tabloya göz attıysanız birinci olasılığa geçelim ve hangi ninjaların güçlerini kaybettiğini adım adım inceleyelim. Birinci olasılığa göre şu anda sadece Cole, Zane, Sora, Frek ve Lloyd'un gücü gitti. Çünkü onlara gücünü veren kaynak ejderhaları konseyden ayrıldı. Ama akış, hareket ve enerji kaynak ejderhası hala konseyde olduğu için Kai, Nia, Whitefire ve Jay'in gücü halen duruyor. Çünkü onlara gücünü veren ejderhalar hala konseyde. İkinci olasılık ise direkt kaynak ejderhalarından biri öldüğü ve diğer üçü de konseyden ayrıldığı için tüm element ustalarının güçlerini kaybettiği ihtimali. Ama bu ihtimal bana çok basit geliyor. Bunun yanı sıra konseyde kalan kaynak ejderhaları final sahnesinde şöyle söylemişlerdi. Ama yine de yaşayanlar acı çekecekler. Odak, yaşam ve güç çekildiğinde element güçlerin dengesi bozulur. Birleşmiş diyarlardaki tüm element ustalarının güçlerinde kaosa sebep olacaktır. Bu yüzden seçim yapma konusunda çok kararsız kaldım. Sizce hangi olasılık daha doğru olabilir? Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Tüm bunlar olurken akıllardaki en büyük sorulardan biri de Lord Raz'ın Usta Wu'yu nasıl yakaladığı. Finalde Wu'nun tıpkı 2. sezonda Bonzal'ın hapsedildiği kutuya benzer bir şeye kapatıldığını gördük. Wu'nun kapılara güç veren kişi olduğunu da hesaba katarsak, bu durum gelecek sezonda onu daha fazla göreceğimizi işaret ediyor. Peki gelelim asıl meseleye. Raz Usta Wu'yu nasıl yakaladı? Dizide net bir açıklama olmasa da her zaman olduğu gibi kendi teorilerimizi üretebiliriz. Manastır saldırısı sırasında Raz, Bay Furohiki ve diğerlerini yendikten sonra Wu'nun çalışma odasına gitmesi gerektiğini söyleyip duruyordu. Sonraki bölümde Raz'ı gördüğümüzde ise Wu çoktan esir alınmıştı. Arada yaşananlar gösterilmese de Raz'ın o odada Wu'yu yakalamayı başardığı anlaşılıyor. Belki de Raz o odada bulunan bir parşömeni kullanarak Wu'nun hayaletini tuzağa düşürmüştür. Yine de benim asıl ihtimal olarak düşündüğüm şey Raz'ın oraya hareket kaynak ejderhasının ikonunu çalmak için gitmiş olması. Buradaki en önemli şey Raz'ın Wu'yu neden yakalamak zorunda kaldığı. Belki de bunu ninjaların ondan yardım almasını engellemek için yapmış olabilir. Ya da doğrudan efendisinin planlarıyla ilgisi vardır. Usta Wu yakalanmış olsa bile tam olarak nasıl yakalandığını ya da bunun ejderhaların yükselişinin geleceği için ne anlama geldiğini henüz bilmiyoruz. Bu olayın serinin gidişatını nasıl etkileyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek. Önceki videolarımda da söylediğim gibi Raz'ın efendisinin güç ya da denge kaynak ejderhası olduğu teorisi giderek güçleniyor. Raz'ın hala efendisinin amacına ulaşması için geriye kalan 5 ikona ihtiyacı var. Bunları toplasa bile başka şeylere ihtiyacı var mı bilmiyoruz. Gelecek sezonun ana kötüsü Raz olmayacaktır, bundan eminim. Belki her diyarda farklı bir kötü adamla karşılaşırız. Şimdilik sadece canavarlar diyarında ortaya çıkacak olan kötüleri biliyoruz. Ayrıca hayranlar olarak en çok beklediğimiz şey yani Raz'ın efendisinin gelişi artık bu sezonda olacaktır diye düşünüyorum. Tüm bunları göz önünde bulundurursak benim 4. sezonda olabilecekler hakkında teorilerim şu şekilde. Sezonun başında Raz'ın Usta Wu'yu nasıl yakaladığını gösteren bir flashback görmeyi bekliyorum. Az önce de söylediğim gibi Wu'nun geçit kapılarıyla bağlantılı olduğu çok belli. Çünkü şimdiye kadar hep o kapılarda önemli bir rol oynadı. Bence Raz'ın sıradaki hedefi, yaşam kaynak ejderhasını bulup onun ikonunu ele geçirmek olacak. Sızdırılan setlerde bu ejderhanın ön planda olması da bu teoriyi destekliyor.
Bunlar yaşanırken Cole, Zane ve Pixel diğer ninjaları aramak veya Wu'yu kurtarmak için güçlerini birleştirecekler. Sora, Kai ve Lloyd'un takımları ise farklı diyarlarda hayatta kalmaya ve geri dönmeye çalışacaklar. Sezonun ilerleyen bölümlerinde ninjalar tekrardan bir araya gelecek, kaynak ejderhalarının konseyiyle yüzleşecek ve güçlerini bir şekilde geri kazanacaklar. Bundan sonra ya Part 1'in ya da Part 2'nin sonunda artık Razın Efendisi'nin kim olduğunu öğreneceğimizi düşünüyorum. Ninjago şu an kesinlikle Prime dönemlerinden birini yaşıyor. Ama tek sorun her şeyin çok yavaş ilerlemesi. Yine de ejderhaların yükselişinin geleceğini ve hikayesini merakla bekliyorum. Kısacası önümüzdeki sezonda gerçekten çok fazla şey olacak. 3. sezonun finali 4. sezon için mükemmel bir zemin hazırladı ve beklentilerimizi oldukça yükseltti. Bütün bu gizemler birleşerek belki de ejderhaların yükselişinin en iyi sezonunu oluşturacak. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.